Aziz kardeşlerim, bugün metafor atlasında çok temel, çok yakıcı, çok sarsıcı bir sorunun başına oturuyoruz. İnsan neden yolunu kaybediyor? Neden bu kadar bilgi var ama hikmet az? Neden bu kadar bağlantı var ama gönüller kopuk? Neden insan kalabalıkların ortasında bile içten içe yetim gibi hissediyor? Çünkü insan kendini yanlış yerden okumaya başladı. Bugün insana sürekli şunu söylüyorlar: sen üretirsin, tüketirsin, başarırsın, görünürsün, kazanırsın, o halde varsın. Hayır, bu tarif eksik değil sadece. Bu tarif tehlikeli. Çünkü insanı ruhundan koparıyor, kalbinden koparıyor, vazifesinden koparıyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 23. sözde insanın hakikatini öyle bir cümleyle topluyor ki o cümle tek başına bir çağın dağınıklığını toparlayacak kuvvette. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder ve hemen ardından öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. İşte bugün bu cümlelerin içine gireceğiz. Yani sadece bir söz dinlemeyeceğiz. Bir aynaya bakacağız. Belki de unuttuğumuz kendimizi yeniden göreceğiz. Birinci kısım. İnsan neden sadece insan olarak kalamıyor? Burada çok sert bir hakikat var. İnsan otomatik olarak insanlık kemaline sahip değil. Bedenen insan olmak ayrı, hakikatte insan olmak ayrıdır. Risale-i Nur'un burada söylediği şey şu: İnsan, iman ile yücelir çünkü iman, insanı kendi kendine bırakmaz, onu Sani Zülcelal'ine nispet eder. Bu nispet sayesinde insanda görünen sanat, mana ve kıymet ortaya çıkar. Küfür ise bu bağı kestiği için insanı sadece maddi yönüyle baş başa bırakır. Yani mesele sadece inanıyorum cümlesi değil. Mesele şu: sen kendini kime ait biliyorsun? Kendini başıboş mu sanıyorsun, emanet mi biliyorsun? Kendini tesadüfün çamurundan çıkmış bir organizma mı görüyorsun, yoksa ilahi sanatın bir mektubu mu? Bu soru hafif değil. Bu soru insanın bütün psikolojisini değiştirir. Kendini sahipsiz zanneden insan içten içe korku üretir. Kendini emaneten yaratılmış bilen insan ise yükünü tek başına taşımadığını fark eder. Bakınız, burada modern insanın en büyük kırılması var. Bugünün insanı özgür olduğunu sanıyor ama aslında sahipsizlik yükü altında eziliyor. Sınırsız seçenekler içinde boğuluyor. Kendi kendinin tanrısı olmaya zorlandıkça parçalanıyor. Halbuki iman insana şunu söyler: sen kendi kendinin kurucusu değilsin. Sen bir maksadın, bir hikmetin, bir rahmetin eserisin. İşte o anda insan nefes almaya başlar. İkinci kısım. İman, insanı insan eder. Ne demektir? Bu cümle var ya kardeşlerim, hakikaten altın bir cümledir. Süs değil, mecaz değil, doğrudan hayatın kalbine inen hükümdür. İman, insanı insan eder. Demek ki insanın gerçek insanlığı yalnız konuşmasıyla, düşünmesiyle, teknoloji üretmesiyle, diploma almasıyla tamam olmuyor. Asıl kemal imanla oluyor. Çünkü insanı insan yapan şey yalnız akıl değil, aklı, kalbi, vicdanı ve yönelişiyle hakikate bağlanmasıdır. Bu bağ Risale'de insanın Rabbine nispeti üzerinden anlatılır. Sonra Bediüzzaman bir adım daha atıyor. Belki insanı sultan eder. Bu sultan lafzını dünyevi bir kibir gibi anlamayacağız. Buradaki sultanlık taht değil, kıymet, mülk değil, mana, tahakküm değil, şeref. Yani imanlı insan eşyaya kul olmaz, modaya kul olmaz, alkışa kul olmaz, korkuya kul olmaz, nefsinin keyfine köle olmaz. Niye? Çünkü yalnız Allah'a bağlanan başka her şeyin önünde küçülmekten kurtulur. Bence bu çağın tam ortasına asılması gereken cümlelerden biri budur. Allah'a kul olmayan
mutlaka bir şeye kul olur. Bazen paraya, bazen beğeniye, bazen statüye, bazen arzularına, bazen de kendi karanlık düşüncelerine. İman insanı sultan eder. Çünkü insanı sürüklenen değil, yönünü bilen hale getirir. Üçüncü kısım. Küfür neden insanı küçültür? Risale aynı yerde çok çarpıcı bir karşılık da veriyor. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Bu ifade serttir. Ama yumuşatarak anlarsak hakikati kaçırırız. Burada anlatılan şey şudur: İnsan eğer iman nurundan mahrum kalırsa, elindeki yüksek cihazlar boşa döner. Sevme kabiliyeti varsa ama ebediyet ufku yoksa, sevgi azaba dönüşür. Düşünme gücü varsa ama hikmet merkezi yoksa, akıl kuruntu üretir. Hayal gücü varsa ama rahmet inancı yoksa, gelecek korkusu büyür. Yani insanın yüksek tarafları imanla terbiye edilmezse ona huzur değil ıstırap da verebilir. Acizdir. Çünkü gücü sınırlıdır, canavardır. Çünkü hırsı, korkusu, bencilliği onu yırtıcılaştırabilir. Hayvandır. Çünkü yalnız maddi menfaat eksenine sıkışınca aşağı doğru çekilir. Bu ne demek? Şu demek: İman yoksa insanın içindeki büyük potansiyel, büyük bir fazilet üretmeyebilir. Bazen büyük bir felaket de üretebilir. Bugün dünya niye bu kadar ilerlemişken aynı zamanda bu kadar karanlık? Çünkü teknik büyüdü, terbiye küçüldü. Araçlar çoğaldı, hikmet azaldı. İmkan yükseldi, istikamet düştü. İşte Risale'nin tokadı burada geliyor. İnsanı yükselten sadece kapasitesi değil, istikametidir. Dördüncü kısım. İnsanın asli vazifesi. Neden iman ve duadır? Şimdi geldik dersin kalbine. Bediüzzaman diyor ki, insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Ayrıca başka bir bahis de bunu, İnsanın fıtri vazifesinin imandan sonra dua olduğu ve duanın ubudiyetin esası sayıldığı çizgide açıyor. Bu cümleyi bugünün insanı duyunca bazen şöyle düşünüyor: nasıl yani? Çalışmak yok mu? Üretmek yok mu? Mücadele yok mu? Var elbette. Ama bunların hepsi merkez değil, çevredir. Merkez şudur: İnsan önce kimin kulu olduğunu bilecek. Sonra o kulluğun şuuruyla yaşayacak. İman yönü tayin eder. Dua o yönün canlı kalmasını sağlar. Dua burada sadece elleri açıp bir şey istemek değildir. Dua, insanın acziyetini bilmesidir, fakrını fark etmesidir. Kendini ilahlaştırmaktan vazgeçmesidir. Kapıyı doğru yere çalmasıdır. Dua insanın küçülmesi değil, haddini bilmesidir. Ve haddini bilen kul, haddini aşan yüklerden kurtulur. Bak ne kadar güncel bir yara. Bugün insan her şeyi kontrol etmek istiyor. Sonucu insanları, zamanı, geleceği, algıyı, itibarı, sağlığı, hayatı. Ama kontrol edemediği her şey onu geriyor. Dua ise şöyle der: ben üzerime düşeni yaparım ama neticeyi ilahlaştırmam. Ben kulum. Rabbim ise hakimdir, rahimdir, alimdir. Bu bakış insanı dağılmaktan toplar. Sevgili kardeşlerim, dersimizin bir sonraki bölümlerini takip edin. Bu derslerimizin devamı için kanalımıza abone olun. Destek verin ve paylaşın. Selam ve dua ile kalın.